Edemedim. Ne bakıyorsun lan? Bu adamın içinde iki kişi var. Biri korkarken diğeri öldürüyor. İkisi de aynı ağzı kullanıyor. Ve bu adam kimseyi kandırmıyor. Gerçekten hasta. Söylediklerinizi anlamıyorum efendim ama büyücüleri severim. Bu adamsa rol yapıyor. Deliliği bir kostüm. Yıllardır giyiyor ve hiç yakalanmamış. İkisi de aynı sandalyede oturmuş, aynı şeyi yapıyor gibi görünüyor. Peki aradaki farkı nasıl anlarsın? Rol yapanı ele veren şey yaptığı hatalar değil, fazla çabasıdır. Gerçekten parçalanmış bir adam hastalığını kimseye satmaz. Numara yapan satmak zorundadır ve satmak karşıdakinin ne düşündüğünü umursamak demektir. Kimseye teşhis koymuyoruz. İki sorgu odasına bakıp rol yapanı ele veren işaretleri çıkarıyoruz. Üçü de ekranda görünüyor. Birincisi bir çakmak sesiyle başlıyor. Sorgu odasına giren ilk polis Ünal. Ünal bağırıyor. Adamın yakasına yapışıp çekiştiriyor. Karşısındaki adam kızları öldürüp bir yere gömmüş ve nereye gömdüğünü söylemiyor. Ünal'ın öfkesi haklı ama sonucu sıfır. Çünkü o baskının karşısında konuşan taraf adamın içindeki iki kimlikten yalnızca biri. Burada kısaca değinmem gerekiyor. Bu adamda birden fazla kimlik var ve klinik dilde bunlara alter denir. Bedeni günün büyük kısmında kullanan, dış dünyayla konuşan, sorgu odasına oturan tarafa ana kişilik denir. Literatür bu tarafı çoğunlukla pasif, bağımlı ve çekingen olarak tarif eder. Ünal'ın karşısında oturan taraf ana kişiliktir. Ana kişilik büzüşüyor, itiraz etmeyip sessizce bekliyor, dövülmeyi bilen bir adam gibi. Ünal'ın baskısı hiçbir şey üretmiyor. O sessizliğin sebebini sorgunun sonunda öğreneceğiz ve sebebi korkaklık değil. Aslında Ünal'ın konuştuğu ana kişilik cinayete karşı çıkmış olan taraftır. Devamında kapı açılıyor ve içeriye eski bir polis şefi olan Mehmet giriyor. Mehmet karısını ve çocuklarını kaybetmiş. Aklını da kaybettiğini düşünen bir sürü insan var etrafında. Odaya girerken kimseye bir şey kanıtlama niyetinde değil. Mehmet kapıyı kapatıp sandalyeyi almaya gidiyor. Tam o sırada ana kişilik konuşuyor. Merhaba abi. Mehmet cevap vermiyor. Sandalyeyi yerde sürüyerek masaya getiriyor. Sürtünme sesi odayı dolduruyor ve bu ses sürerken adamın başı 2-3 kez seyiriyor. Beni çok dövdüler abi. Savunmasız ve yardım isteyen bir adam. Mehmet inanmıyor ama tartışmıyor da. Sadece bakıyor. Odadaki herkesin kanıtlayacak bir şeyi vardı. Ünal polis olduğunu kanıtlıyordu. Mehmet'in kanıtlayacak hiçbir şeyi kalmamıştı. Her şeyini kaybetmiş bir adam odaya rol yapmadan girer ve rol yapmayan adam odadaki rolü görür. Mehmet cebinden bir çakmak çıkarıyor. Bir Zippo, metal kapaklı. Açılırken keskin bir ses çıkarıyor. Kapanırken daha keskin. Mehmet çakmağı açıp kapatmaya başlıyor. Ünal'ın aksine konuşma ya da suçlama yok. Sadece bir ses çıkarıyor ve izliyor. İlk çakmak sesinde ana kişilik konuşuyor. İyi misin abi? İkinci çakmak sesinde kafa seyiriyor. Üçüncü seste tekrar kafa seyiriyor. Ama son çakmak sesinde aynı ağızdan bambaşka bir cümle çıkıyor. Edemedim. Ne bakıyorsun lan? Böylece diğer kişilikle tanışıyoruz. Bu tipin de literatürde bir adı var. Zulmedici alter. Ana kişiliği aşağılayan, tehdit eden, küçümseyen taraf. Vakaların yarısından fazlasında bulunuyor ve sahnede gördüğümüz her şeye uyuyor. Hakaret, ezme ve üstünlük. Bir yeri hariç. Gerçek vakalarda zulmedici alterin hedefi dışarısı değildir. Kişinin kendisidir. Öldüren bir alter dizi kurgusunun bir icadı. Bu yüzden videoda ona kendim bir isim vereceğim ve karanlık kişilik diyeceğim. Tanımı taşımayan bir terimi ödünç olarak almıyorum. Videonun ilk işareti burada. Ünal'ın sorgusunda o adamdan gördüğümüz kafa seyirmesi, tiki yok. Bağırmanın, yakaya yapışmanın altında adam kapanmış. Dışarı hiçbir şey çıkmamış. Tik ilk kez Mehmet'in sessizliğinde görünüyor ve bir soruya değil, bir sese cevap veriyor. Fark tam olarak burada. Bir soruya hazırlanabilirsin.
Odaya girmeden önce hangi soruların geleceğini tahmin eder, cevapları önceden kurar, hangi anda ne yapacağını planlarsın. Numaranın bütün gücü buradan gelir. Numara bir senaryodur. Senaryoda öngörülebilir olana yazılır. Kimse bir çakmak sesine hazırlanamaz. Ne zaman geleceğini bilmediğin bir uyaran senaryonun dışında kalır. O baş seyirdiğinde onu kimse yönetmiyordu. Birinci işaretimiz bu. Rol yapan soruya tepki verir. Gerçek olansa sese. Mehmet baskı kurmayıp boşluk bırakıyor. Ünal odayı sesle doldurdu ve adamı kapattı. Mehmet odayı sessizlikle doldurdu ve içerideki hareketi yüzeye çıkardı. Bunun yanında Mehmet bir şey daha yapıyor. Karşısında tek bir adam olmadığını anlıyor ama anladığını belli etmiyor. Karanlık kişilik kendini ele verdi ve bunun farkında değil. Mehmet elindeki kartı açmayıp sohbete devam ediyor. Çünkü aradığı şey hala ortada yok. Kızların nerede olduğu. Onu bir sonraki hamlede alacak ve o hamle bir soru olmayacak, bir hakaret olacak. Mehmet karşısındakinin değiştiğini gördü. Şimdi ne yapacak? Soru sormayacak. Çünkü karanlık kişilik soruya cevap vermez. Soruyla oynar. Mehmet onun yerine tek bir cümle kuruyor. Konuk oyuncu musun sen? Ne kadar komiksin lan sen öyle. Ve Mehmet asıl hamlesini burada yapıyor. Diyor ki, Bak ben de deminden beri zaten anlamaya çalışıyordum. O demetsiz zavallı bütün bunları nasıl yapmış diye. Başka bir zavallı yapmış. bu bir soru değil. Bu bir hakaret. Ve doğru adrese atılmış bir hakaret. Mehmet cinayeti soruşturmuyor. Cinayetin sahibini aşağılıyor. Karşısındakine sen de öteki kadar zavallısın diyor. Ana kişilik paniğe kapılıp araya giriyor. Ben bir şey yapmadım abi. Bana bütün fidanlar büyüyecek dedi. Karanlık kişilik onu ortasından kesiyor. Kes lan. Asıl zavallı sensin. Şuna dikkat edin. Adam kendini savunmuyor. Etiketi geri fırlatıyor. Mehmet ise geri çekilmiyor. Bir soru daha soruyor. Ama artık soruları da yön değiştirmiş. Ne vaat ettin o zavallıya? Haz. Bu cevap bir itiraf değil, bir övünme. Mehmet ne vaat ettiğini sordu. Adam vaadin içeriğini değil, kendi gücünü söyledi. Ötekinin neyle satın aldığını anlatıyor. Sorgu odasında ilk kez bir kapı aralanıyor ve onu açan şey baskı değil, gurur. Buradan sonrası bir çözülme. Mehmet teslim olmayı kimin istediğini soruyor. Ana kişilik devreye girip anlatıyor. Teslim olmayı hanginiz istedi peki? Ben söyledim abi. Gitmeyelim dedim. Bizi çok döverler dedim. Dedim ama bu fidanlarımız meyve verecek dedi. Gidelim dedi. İşte Ünal'ın karşısındaki sessizliğin sebebi. Ana kişilik dayak yiyeceğini önceden söylemişti. Sözü dinlenmedi. Teslim oldular ve dayak yedi. Ünal odaya girdiğinde karşısında korkak bir adam yoktu. Kendi kehanetinin içinde oturan bir adam vardı. Konuşmadı. Çünkü konuşmanın bedeli zaten ödenmişti. Ünal'ın yöntemi işe yaramadı. İşe yaramadığını bile fark edemedi. Çünkü yanlış kişiyle konuşuyordu. Sonra Mehmet asıl soruyu soruyor. Bu kadar sohbet yeter. Kızlar nerede? Cevap düzeltme olarak geliyor. Kızlar değil. Fidanlar diyeceksin. Mehmet aynı soruyu tekrarlıyor. Bu sefer ana kişilik cevaplıyor. Kızlar nerede? Tarlada. Mehmet tarlaya da eve de baktıklarını, evin boş olduğunu söylüyor. Karanlık kişilik tekrar geliyor ve bir cümle kuruyor. Ben eve iş getirmem. İnsanlar ve basit fikirleri. Mehmet yalan söylediğini söylüyor ve sonrasında bütün sahnenin en önemli cümlesi geliyor. Ya yalanı bırak da sadede gel hadi. Ben insan mıyım lan yalan söyleyeyim? Söyletirim. O ayrı. Biraz durup buna bakalım. Dostoyevski yalan söylemenin insanın diğer bütün canlılar karşısındaki tek ayrıcalığı olduğunu yazar. Yalan bir kusur değil, bir imtiyazdır.
Onu yapabilmek için insan olmak gerekir. Bu adam tam tersini yapıyor. İnsanlığını reddederek yalanın üzerine çıkıyor. Ben yalan söylemem demiyor. Ben yalan söyleyemeyecek kadar aşağı bir varlık değilim diyor. Ve bu cümlenin hiçbir yerinde hasta olduğunu söylemiyor. Kimseye acınacak halde olduğunu anlatmıyor. Yaptığı tek şey karşısındakinden üstün olduğunu ilan etmek. İkinci işaretimiz bu. Gerçek olan üstünlüğünü satar. Rol yapan hastalığını satar. Numara yapan bir adam o sandalyede otururken tek bir şeyin peşindedir. Karşısındakinin ona hasta demesi. Her cümlesi o hedefe çalışır. Bu adamınsa böyle bir derdi yok. Kendini kanıtlıyor. Hastalığını değil. Ve sorgu tam burada bitiyor. Çünkü o övünme cümlesi yanlış kulağa gitti. Bana da mı yalan söylettin yoksa? Annemin tarlasına ekelim dedim. Orada bizi kimse bulamaz dedim. Kimse bilmez dedim. Fidanlar büyüyecek dedim. Kızların yeri ortaya çıktı. Onu ortaya çıkaran şey Ünal'ın baskısı değildi. Mehmet'in sorusu da değildi. Karanlık kişiliğin kendi övünmesiydi. Adam kendini ele verdi. Çünkü dayanamadı. Birinin onu küçük görmesine, yaptığı işin başka birine yakıştırılmasına, ötekiyle aynı kefeye konulmasına. Şimdi ikinci sorgu odasına geçiyoruz. Orada karşımızda gerçekten parçalanmış bir adam yok. Bir oyuncu var. Ve onu çözecek olan adam tıpkı Mehmet gibi tek bir soru sormayacak. O da bir hakaret kullanacak. İkinci sorgu odası. Farklı ülke, farklı dedektif ama aynı sandalye. Patrick Jane içeri giriyor ve ilk cümlesiyle elini açıyor. Sana bunu kimin yaptırdığını bulmam gerekiyor. Çünkü arkadaşlarım deli olduğunu sanıyor. Cümleyi tekrar okuyalım. Jane deli olduğunu düşünüyorum demiyor. Arkadaşlarım öyle zannediyor diyor. Yani odaya girdiğinde kararını çoktan vermiş. Geri kalan her şey kararını karşısındakine ispat ettirme çabası. Karşısındaki adamın adı Thomas. Ama şu an Thomas değil. Şu an için Tommy. Tommy cevap veriyor. Herkes öyle diyor. Bazen hiç iyi olmuyorlar. Evet, Bunu söylerken başını sağa sola sallıyor. Burada durmak lazım. Çünkü bu hareket sahnenin ilk çatlağı. Başı sağa sola sallamak çoğu kültürde hayır demektir. Konuşmadan reddettiğimizi, onaylamadığımızı böyle anlatırız. Ama bu evrensel bir yasa değil ve beden dilinden yalan okuma iddiaları sanıldığından çok daha tartışmalı bir alandır. O yüzden bunu bir tespit olarak değil, bir tercih olarak okuyalım. Çünkü mesele şu, bu adam kurgu. Bu hareketi bir oyuncu yapıyor, bir yönetmen çekiyor, kurgucu kesmemeye karar veriyor. O baş sallama sahnede kalmışsa kalması istendiği içindir. Ve nereye yerleştiğine bakın. Adam üzüldüğünü anlatan bir cümle kuruyor. İnsanlar bana deli diyor. Bana kötü davranıyorlar. Ve bunu söylerken bedeni hayır diyor. Ağzı acı çektiğini söylerken kafası bunu umursamadığını söylüyor. Aynı hareketi birazdan bir kez daha yapacak. Ve o cümle de bir yalan olacak. Jane ikinci hamlesini yapıyor. ama deli olmak insana bir tür güç veriyor, değil mi? Oradasın ama değilsin. Bu tıpkı bir tür görünmezlik pelerini gibi. Bu bir suçlama değil, bir iltifat. Jane maskeyi indirmeye çalışmıyor. Maskeyi övüyor. İyi bir fikir bulmuşsun diyor. Karşısındakinin zekasına doğrudan hitap ediyor ve cevap vermesi için ona bir kapı aralıyor. Tommy kapıyı kapalı tutmak için cevap veriyor. Söylediklerinizi anlamıyorum efendim ama... Baş yine sağa sola sallanıyor. İkinci kez. Ve sonra o cümle geliyor. Büyücüleri severim. İşte fazlalık burada. Kimse ona büyücüleri sormadı. Konuyla hiçbir ilgisi yok. Cümlenin öncesiyle de sonrasıyla da bağı yok. Peki neden söylüyor? Çünkü anlamıyorum cümlesi ona yetmedi. Jane az önce onu neredeyse yakalayan bir şey söyledi ve Tommy bir savunma yaptı. Ama o savunmadan sonra bir boşluk kaldı ve boşluk rol yapan bir adam için tehlikelidir. Boşlukta izleyici düşünür ve şüphelenir. O yüzden dolduruyor. Bir nevi bölümü geçmek için bütün tuşlara basıyor. Büyücüler. Bu bir cevap değil. Bir cila. Üçüncü işaretimiz bu. Rol yapan boşluğu doldurur. Gerçek olan boşluğu umursamaz. Bir önceki sorgu odasını hatırlayın. Mehmet dakikalarca sustu. Sandalyeyi sürüdü. Çakmağı açıp kapattı. Hiçbir şey söylemedi.
O odadaki adam bu sessizliği doldurmaya çalışmadı. Rahatsız bile olmadı. Çünkü onun bir gösterisi yoktu. Sadece kendisiydi. Tommy'nin bir gösterisi var ve gösterinin en büyük düşmanı sessizliktir. Daha sonra bir kez daha yapacak bunu. Jane elindeki kitabı masaya koyduğunda, sıkıştığı anda yine alakasız bir şey söyleyecek. Balinaları seviyorum. Onlar mürekkep balığı yerler. Aynı refleks, aynı çırpınma. Ve Jane şimdi tuzağı kuruyor. İntikam zorlu bir yol değil mi? Kaptan Ahab'ın Moby Dick'in peşinde koşuşu gibi. Moby Dick, Herman Melville'in 1851 tarihli romanı. Kaptan Ahab kendisini sakat bırakan beyaz balinanın peşine düşer. Bu takip artık bir avcılık değildir, bir saplantıdır. Romanın sonunda gemi batar ve Ahab ölür. Mürettebattan tek bir kişi kurtulur. Balina ise hayatta kalır ve yüzüp gider. Jane cümlesini şöyle bitiriyor. Sonunda balina ölür. Ama Pip hatta batar. Yanlış söylüyor. Hem de 2 kez yanlış söylüyor. Balina ölmez ve geminin adı Peapod değil Pequod'dır. Tommy dayanamıyor. Ama Pip hatta batar. Pikuat, Ahab'ın gemisinin adı Pikuat'tır. Kesinlikle. Pikuat. Ne aptalım. O an Tommy'nin yüzünde bir şey oluyor. Deli ifadesi yerinde duruyor ama arkasından başka bir şey geçiyor. Yakalandığını anlayan bir adamın ifadesi. Sahnenin en ince yeri burası. Jane 2 hata yaptı. Tommy bir tanesini düzeltti. Kitabın nasıl bittiğini düzeltmedi. Geminin adını düzeltti. Yani hikayeyi bildiğini değil, detayı bildiğini göstermeyi seçti. Özel isim bilgisi, doğru telaffuz. Okumamış birinin asla sahip olamayacağı türden bir ayrıntı. Bu bir kaza değil, gösteriş. Şimdi 2 sorgu odasını yan yana koyalım. Mehmet ne yaptı? Demek ki başka bir zavallı yapmış. İşin sahipliğine hakaret. Jane ne yaptı? Geminin adını yanlış söyledi. Bu da bilgisine hakaret. İkisi de suçlamadı ve ikisi de baskı kurmadı. Her iki adam da karşısındaki adamın gurur duyduğu şeye çamur attı ve kimin cevap vereceğini bekledi. 2 farklı oda, 2 farklı dedektif. Ama tek yöntem. Ve 2 adam da aynı sebepten konuştu. Birinin onları küçük görmesine dayanamadılar. Ama sonuçlar aynı değil. Kuzgundaki adam maskesini indirmedi. Çünkü zaten maske takmıyordu. Ortaya çıkan şey bir itiraf değildi, bir kaymaydı. Öteki geldi, konuştu. Sonra yerini yine ötekine bıraktı. Thomas'ta olacak olan şey bambaşka. O maskeyi kendi eliyle çıkaracak ve altından çıkacak olan şey videonun bütün cevabı. Jane bir cümle söylüyor İlk kez gördüğümde sen olduğunu anlamam gerekirdi. ve sahne geriye dönüyor. Maktulün evi, yaz günü ve kalabalığın içinde bir adam duruyor. Üstünde kuru kafa çıkartması olan bir tişörtle. Jane onu o gün görmüş ama üzerinde fazla durmamış. Jane sözüne devam ediyor. Sadece bir deli yas evine böyle bir tişörtle gelirdi. Bir deli ya da kötü bir mizah anlayışı olan bir katil. 2 açıklamadan biri eleniyor. Ama asıl mesele Jane'in hangisini seçtiği değil. O tişörtün orada ne işi olduğu. O gün kimse Thomas'ı sorgulamıyor ve kimse ondan şüphelenmiyordu. Bir cenaze evine girip çıkabilir, kimsenin dikkatini çekmeden gidebilirdi. Yine de o tişörtü giydi. Rol, ihtiyaç duyulduğu anda giyilip çıkarılan bir şey değil demek ki. Sorgu odasında bir savunma olabilir. Bir cenaze evinde savunma olamaz. Oradaki sadece keyiftir. Fazla çaba seyirci olmadığında da devam ediyorsa o çaba artık korunmak için harcanmıyordur. Jane bundan sonra silah değiştirip sözüne devam ediyor. Hapse gireceksin. Kendin olarak girsen daha iyi olur. Mükemmel bir oyun sergiledin, gurur duymalısın. Bir önceki odada Mehmet hakaret etmişti. Jane burada övüyor. 2 zıt hamle gibi görünüyor ama değil. İkisi de aynı yere basıyor. Hakaret gurura çarpar. Övgü gururu okşar. İkisi de karşısındaki adama senin bir eserin var ve ben onu görüyorum der. Aradaki fark şu. Hakaret adamı savunmaya iter. Övgü adamı ortaya çıkmaya davet eder. Jane davet ediyor. Thomas kabul etmiyor.
Cevap olarak bir önceki sorguda bir polisin ona kök birası getirme sözü verdiğini hatırlatıyor. Kök birası geliyor mu? Adam yakalandığını biliyor. Jane az önce her şeyi masaya koydu ve o hala kök birası soruyor. Şu ana kadarki en inatçı direniş bu. Ama bir şey daha gösteriyor. Rol artık bir taktik değil. Taktik olsaydı işe yaramadığı anda bırakılırdı. Sonra Jane son cümlesini kuruyor. Neden benimle konuşmuyorsun Thomas? Artık saklanmanın yararı yok. Seni görebiliyorum. Dikkat edin. Jane maskeye saldırmıyor. Maskenin arkasındakine adıyla sesleniyor. Bütün sahne boyunca kimse Thomas demedi. Odada Tommy vardı. Jane odadaki ikinci adamı çağırıyor ve ona zaten görüldüğünü söylüyor. Bir kostümün tek işlevi görülmemektir. Görüldüğü anda üzerinde kalmasının hiçbir anlamı kalmaz. Ve maske düşüyor. Thomas sandalyesinde geriye yaslanıp yüzünü değiştiriyor. Yüzüne küçümseyen, büyüklenen, gülümseyen bir ifade geliyor. Videonun cevabı burada. Bir önceki sorgu odasında kişilik değiştiğinde adamın başı seyiriyordu. Beden karışırken bir şey kayıyordu. Kimse yönetmiyordu. Burada öyle bir şey yok. Sırt yaslanıyor, omuzlar gevşiyor ve yüz rahatlıyor. Bu bir kayma değil, bir çıkış. Adam maske düştüğünde utanmıyor. Aksine büyüyor. Ve Jane onu selamlıyor. Merhaba. Tanıştığımıza sevindim. Sonra videonun sorusunu doğrudan soruyor. Merak ediyorum, 2 kişilikli misin yoksa Tommy senin için sadece bir rol mü? Ben akıl hastası değilim. Tommy bir oyun, bir gösteri gibi. Bu cümlenin üzerinde durmak lazım. Bu adam hasta olduğunu satıyordu. Bütün cümleleri ve hareketleri tek bir şeye çalışıyordu. Karşısındakinin ona hasta demesi. Ve şimdi ona hasta denildiğinde alınıyor. Aynı etiketi bir saat boyunca istedi. Maske düşer düşmez reddetti. Çünkü değişen etiket değil, seyirciydi. Hasta olmak polisin gözünde bir kaçış yoluydu. Jane'in gözünde bir aşağılık işareti oldu. Adam rolü hala satıyor. Sadece müşteri değişti. Hiç bırakmadığın bir rol. Beni eğlendiriyor. Beni koruyor. Sonra nereden başladığını anlatıyor. 18 yaşında bir araba çalmış ve yakalanmış. Sorguda Tommy numarasını yapmış ve polisler onu bırakmış. Bir kez işe yaradı. 40 yıllık bir rolün tohumu orada. Bir çocuk bir kez yalan söyledi ve yalan tuttu. O günden sonra bir daha bırakmadı. Sonrasında yaptığı her şey aynı başarının tekrarı. Biri kendini savundu, diğeri kostümünü. Fark burada. Kendini savunmak için seyirciye ihtiyacın yoktur. Odada kimse olmasa da kendinsindir. Ama bir rolü savunmak seyirciye muhtaç olmaktır. Rol sadece inanıldığı sürece vardır. İnanılmadığı anda anlamını kaybeder. O yüzden rol yapan adam hiç durmaz. Bir cümleyi savunur. Sonra o savunmayı cilalar. Sonra cilanın üstüne bir tuhaflık daha ekler. Büyücüler, balinalar, kök birası gibi. Rol yapan adam senin ne düşündüğünü merak eder. Gerçek olanın böyle bir merakı yoktur. O seni ikna etmeye çalışmaz. Çünkü senin onaylaman onun için hiçbir şey ifade etmez. O oradadır. Numara yapan tam da bu yüzden yakalanır. Hala senin gözünde nasıl göründüğünü önemsiyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akla mukayyet olun.